يا سادتنا الكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. Bir temel oturtalım bakalım. Bu hizmete sağlam temel. Her hizmetin üzerinde yükseleceği, her binanın üzerine kurulacağı asli temel eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem. İşte bu mühim olan nokta bu. Peki bunu söyleyen kimse iman dairesinden içeriye adım attı, selameti buldu. Bununla dünyadan çıkabilirse ebedi saadet ve selamet bulmuş demektir. Şimdi mühim olan oraya kadar bu emaneti düşmana kaptırtmadan veya bir zarara uğratmadan, noksaniyet vermeden bunu son nefese kadar geçirebilmek, bu yol üzerinde bulunabilmektir. Onun için de ve ma tevfiki illa billah aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Bizim elimizden gelir diye zannetme. Yok. Senin elinden gelmez. Cenab-ı Hak tevfik ihsan ederse o senin elinde kalır. Cenab-ı Hak da tevfikini kime lütfeder? Bu cevherin kıymetini bilip takdir edip de aman ya Rabbi, düşman kuvvetli, çok hırslı, ona karşı benim nefsim de onunla beraber. Binaenaleyh ya Rabbi, bu bana lütfetmiş olduğun imanımı sana emanet ederim. Bunu benim için gözet ya Rabbi. Nefsime fırsat verme. Şeytana teslim eder beni hemen. Şeytana fırsat verme. Nefsimi hemen mahkum eder. Onun için aleyhissalatu vesselam Efendimiz ya Rabbi la tekilni ila nefsi tarfete ayn buyurmuş münacatında. Göz açıp yumuncaya kadar beni nefsime bırakma. Nefsin hilesi çoktur. Nefs şerrin kaynağıdır. Davası büyüktür. Davası ne? Estaizu billah. Firavun'un dediğini Cenab-ı Allah bize hikaye ediyor. Fekale ene rabbukumul a'la. Davası büyük, nefsin iddiası büyük. Ne demek ister? İster ki kendisi Rab olsun. Ben Tanrıyım diyerekten iddiası vardır. Ama yetişebildiği yerde o davasını sürer o. Elinin altında bir kişi varsa o bir kişiye onu kabul ettirmek ister. Ha bilesin ha, ben senin Rabbinim.
Kimseyi bulamadı, senin üzerinde sana der. Ha dikkat et. La ilahe illallah demeyesin. Ben dururken La ilahe illa nefsi diyesin. Benim rububiyetimi kabul edesin. Benim ilahlığımı kabul edesin. Başkasını kabul etmene razı değilim der sana. Bir kişi bulursa dinleyecek onun üzerinde. 1000 kişi bulursa 1000 kişinin üzerinde. Dikkat edin diyor. 1 milyon emrine verirsen ve nefis fırsatı bulursa ilan eder. Dikkat edin. Ya işte nefsin onun için hıyaneti büyük, şerri büyüktür. Şerri başka yerden arama diyor. Neden? Sende kaynak varken başka yerde şerri ne ararsın? Kaynayıp dökülüyor senin nefsinden. Şer. O fırsatı bulduğu anında efendim yılan fırsatı bulunca sokuyor. Akrap fırsatı buluyorsa gene zehirini akıtıyor. Onun gibi nefsin fırsatı buldu mu fevt etmez. Fırsatı bulsun kedi de efendim fareyi kaçırsın olur mu? Hemen yakalar. Yılanın akrabın da işi efendim zanaatı o. Eline fırsat geldi mi hemen zehirleyecek. Nefsini böyle bil. Hemen zehirler. Uyuma. Ya korkulacak nokta burasıdır. Ama ne yönden gelir sana haberin olmaz. Çok ince zanaatı var. Hilesi hudası çok. Onun için sakınmak lazım diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bildirdi ya, sakınınız. Ya Rabbi beni sakla diyor, nefsime göz açıp yumuncaya kadar beni bırakma. Bu çok mühim olan noktadır. Olabilir bir kimse dünyayı ibadetle doldurur da bir noktada efendim nefsine uyar, bir kibrit çakı verir, hepsini berhava ettirir. İblis 7 gökte ibadet etti Azazil iken. İblis olmazdan önce Azazil idi şeytan. 7 gökte ibadet etti. Her gökte 40.000 yıl ibadet etmiş. Her yıl kaç ay? Senin gibi 12 ay değil. 40.000 ay olmak üzere. Hesap et. Her ayı da bizim ayımız gibi 30 günlük değil. Her ayı, o 40.000 ayın her ayı da 40.000 gün olmak üzere. Gün de senin günün gibi 24 saat değil. Melekutun hesabı bu. Her günü 50 yıl olmak üzere diyor. Bu kadar ibadet ile sonunda ne oldu o? Böyle ibadet yapmaya bizim haddimiz değil. Biz bu kadar ibadeti yapmaya nerede bulacağız? Onun
bir gününün ibadetini biz baş edemeyiz. Çünkü onun her günü 50 yıl olan müddet içerisinde ona dünya Yahudi dünya işleri, aile kahrı, çoluk çocuk meselesi yoktu. Onun işi gücü o. Yemesi, içmesi, uyuması, yatıp kalkması yok. Fütur getirmez, yorulmaz, ibadette bulunurdu. Bu kadar. Biz okuyamayacağımız bir rakam çıkar bu seneler hesap edecek olursak. Böyle ibadette meşgul iken düştü sonunda. Neden? O kadar ibadetle ey mümin gözünü aç. O ibadetle kendi nefsini ululamış. Büyüklenmiş o. Yaptık sonra büyüdüm zannetmiş o. Ubudiyetten rububiyete geçtim zannetmiş o. Ve ne zaman ki Cenab-ı Hak Celle ve Ala Adem aleyhissalatu vesselam'ı halk eyledi ve onu tekrim eyledi. Dedi ki Estağfirullah. Ere'eyte hâzellezî kerremte aleyh. Şimdi halk ettin bunu çamurdan. Daha sana bir secdesi yok. Ve benim bunca ibadetimle beraber bana bu üstünlüğü vermedin de bunu tekrim eyledin. Buna halifen olmak sıfatını giydirdin. Acayip. Halbuki dünya yolundan, dünya rütbelerinden olarak azmadı o, ibadetten bak. Bunu mu diyor? Bu çamurdan halk ettiğini benim üzerime taftil ettin, tekrim ettin. Benim ümit edip durduğum rütbeyi buna giydirdin ve sonra bana buna secde et diye emredersin. Ben secde eder miyim? Mesele burada. Mesele mühim. Nefsini sen görüp durduğun müddetçe herhangi bir vesileyle ubudiyet talimi için gelmiştir tüm peygamberler aleyhisselam. Hepsinin vazifesi bizi ubudiyete davettir. Nefsine kulluktan vazgeç, Allah'a kul ol diyerekten geldi bütün peygamberler. Sen ibadet yaparaktan da kendi nefsini ululama. Yok. İbadet yaptık sonra nefsin tükensin, nefsin bitsin. Sende nefis kalmasın. Yani nefsin gururu kalmasın. Nefsin senin bineğindir. Bitirecek değilsin. Bitireceğin manası onu ne vazifede yaratılmış ve sende ne için tayin edilmişse o hizmette durduracaksın. Sen bineğini alıp getirip tahta oturtturuyorsun. Tahtın sahibini alıp götürüp ahıra bağlıyorsun. Bu zulümdür. Misafiri ahıra bağlamışsın sen.
Eşeği getirip yukarıya mindere oturtmuşsun, masanın başına oturtmuşsun. Ve ona hizmete kendini tayin etmişsin. Bu nasıl iş? Nefsüke matiyyetüke dedi Peygamber aleyhissalatu vesselam. Bak bakalım 24 saattaki bizim hizmetimiz nereyedir? Misafire mi yoksa bizim eşeğe mi? Bizim eşeklere hizmet ediyoruz biz. Öyle ya. Aman neyi yedirelim, neyi içirelim, nasıl hoşnut edelim bu bizim bineğimizi, eşeğimizi çok zırlamasın, hırlamasın, dırlamasın diyerekten onun gaylesinde ve onun merakıyla onun hem ve gammını çekiyoruz. Acaba benim eşeğim açlıktan ölecek mi? Biraz daha toplayayım. Biriktireyim ki benim eşeğim açlıktan ölür olmasın. Yahu insan ruhuyla yaşar, nefsiyle yaşamaz ki. Melaike-i kiram Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukat değil mi? Onlar neyle yaşar? Onlarda da ruh var. Neyle yaşar? Zikr-ü tesbih ile yaşar. Yemeğe içmeye ihtiyacı var mı? Yok. Senin ruhaniyetin kuvvet aldığı vakitte bir lokmayla da kefaf-ı nefs edersin. Sahabe-i kiram vardı. Bir hurma yediği vakitinde arslan gibiydi. Biz bir kazan yeriz, efendim, bir yere yaramayız. Ya. Sen zannedersin, doyuran yemektir, şirktir. O. Doyuran Cenab-ı Hak'tır. Bir kazan yersin, Uc İbni Unuk gibi bir memleketin bütün fırınları o uc için çalışırmış. Bir fırında bitirir diyor ekmekleri, o bir fırına yetişir. Arada ahali alabilirse alır, değilse bütün fırınları dolaşır ve yermiş, hala doymaz. O sıfat sahibi olursan nerede doyacaksın? Allah'tır doyuracak. Bismillahirrahmanirrahim. De. Her şeye Bismillahirrahmanirrahim de. Gözün de doyar, karnın da doyar. Biz başka türlü nefsin efkarına tabi olduğumuz için işin ucunu kaybettik de geçinmenin hem mugammına düştü bütün dünya. Çoğalıyor diyor ahali. Nasıl geçineceğiz? Öyleyse zürriyeti durduralım. Evlat gelmesin dünyaya. Çünkü geldik sonra sıkışıyoruz, darlaşıyoruz. Elhamdülillah bizim camiler bol. Dışarısı sıkıysa bizim camiler çok bol. Rahat oturuyoruz. Kalabalık yok. Cenab-ı Hak bu alemleri yaratmazdan 60.000 yıl önce o yılın miktarını Cenab-ı Hak kendisi bilir. Bize tefhim için beyan ediliyor o. Bu kadar 1000 yıl öncesinde İbadullah'ın erzakını halk eyledi, mahlukatın rızkını halk eyledi. Sonra rızıklar halk olduktan sonra millet geliyor, insanlar geliyor dünyaya. Alemi ervahtan bir ruh ana karnına geldiği vakitinde melaikeye emrolunur. 3 şey yazılsın. Ömrü yazılsın. Rızkı yazılsın. Şakî veya sa'id olduğu yazılsın.
Rızkı yazılıp da geliyor. Lakin Allah'a iman kalmadığı vakitte ne olacak? İşte çok kalabalık oluyoruz diyor Yahudiler. Birkaç Yahudi alimi çıkmış. Dünyayı fesada boğmak için bu Benu İsraillerin oğullarını Firavun kesiyordu. Şimdi bunlarla başka türlü intikam alalım bu insanlardan diyerekten hepsini Firavun gibi görüyor onlar. Bir şeyler icat edelim. Bu sene bu kadar artıyor. Gelen seneye bu kadar artıyor. Bu kadar sene sonra bu dünyanın üzerinde duracak yer kalmayacak. Nereden bunlara rızık yetişecek? Bir müminin sıfatı ne olacak? İnanan adamın sıfatı. Baştan başa gökyüzü demirle kaplansa, çakılıp, yeryüzü de bakırla döşense, rızkım nereden gelecek diye kalbine düştü mü kafirdir o adam. Mümin değil, imandan dışarı çıktı. Estağfirullah. Ve ma min dabbetin illa alallahi rizquha. Kaç yerde Cenab-ı Allah bize senet verdi. Rızkınız benim üzerimedir. Yeryüzünde debelenen bir mahluk yoktur ki rızkı Allah'ın üzerine olmasın. Çeşit türlü mahlukat görürsün. Bir kimse Bayezid Bestami Hazretleri seyyahmış. Daima seferde dolaşır da bir memlekete uğramış, bir camide namaz kılmış. İmam dönmüş bakmış bir acayip kıyafette bir cemaat var. Demiş neredesin? Ya Müslim, ya Abdallah. Ben bir dolaşan dervişim demiş. Nereden yer içersin demiş sen? Dur demiş. Ben seni Müslüman imam zannettim de sana uydum demiş de namaz kıldım. Dur ben namazı geri kılayım. Sen rızkım nereden geldiğini bilmiyorsun. Dur namazı iade edeyim demiş de ondan sonra sana cevap vereyim. Sonra demiş ki yahu sen bu kadar kediler var, köpekler var. Hiçbirisini tutup da sorman hangi dairede memursun? Katip misin? Tacir misin? Bağ bahçe sahibi misin? Nereden geçiniyor diye hiç kedilere, köpeklere sormuyor. Beni eline göre buldun. Beni tutup da soruyor nereden geçinirsin diyerekten. Ya onlara ne sorman? Onları nasıl geçindiriyorsa bir tane beni de böyle geçindiriyor de. İlla aylığım mı olacak, yıllığım mı olacak? Dükkanım mı olacak? Bağım bahçem mi olacak? Arada geçinenlerdenim ben de demiş. Rızık Cenab-ı Hak'tandır. Bizim işimizden, gücümüzden değil. Biz zayıf olduğumuz için bize teselli babından hem fitne kapıları kapansın diye işte görüyorsunuz. Tatil olduğu gün vukuat artar. İşledikleri günde işiyle gücüyle uğraşıyor da şeytan onları kullanmaya fırsat bulamaydı. Avaracı kaldı mı fesat artıyor. Onun için Cenab-ı Allah bu ahir zaman insanı büsbütün mahkum etmiş dünyaya. Hafazan Allah eğer her gün tatil olsaydı ne yapacaktı? Çocuklar bile mektepten tatil olurlar. Daşlamadık, kırıp dökmedik, sökmedik bir şey bırakmazlar. Binaenaleyh rızık meselesinden şüphe Rezzak'ta olan şüpheye götürür diyor. Ya. Bu insanlar şimdi bakınız Rezzak olan Cenab-ı Hak bu insanların yekününü toplasak
bütün dünya üzerinde yan yana koysak, yani bu Kıbrıs'ı doldurmaz. Yan yana durdur, bütün bir baştan bir başa Kıbrıs adasını belki doldurur, belki doldurmaz. Doldurur dersen, efendim sığışmaz dersen, Türkiye arazisinde Türkiye arazisinde koyalım hepsini yan yana, hadi onun yarısını doldursun. Koca dünya bu. Daha ayak basmadık yeri çok. Dokunulmadık hazineleri daha çok. Eğer diyor jin taifasını Cenab-ı Allah izhar etse, meydana gösterse, berruda bahruda, deryaların üzeri de böyle kamışlık gibi olurdu, yeryüzü de dolardı diyor. Onlar o kadar çoktur. Onlara da rızık veren, Rezzak olan Cenab-ı Hak'tır. Hazineleri boşalmıyor. Lakin inanmak gerek. İnanmak gerek. İman gerek. Bu millete iman gerek. Başka bir şey istemeyiz. Her şey var da iman yok. İman olsa her şeyimiz tamam olacak. Çünkü bir kimse imanını kaybettikten sonra maddi manevi kıymetlerinin her şeyini kaybeder. Bir cemaat imanını kaybetse, maddi manevi nesi varsa hepsini kaybeder. İnsanlık imanını kaybetmiş bugün de, bu asırda. Maddi manevi değerlerinin hepsi de sıfır oldu. Ya. Neden? Bu insanlık parayı ileri tutuyor. İnsanların kıymetini parayla ölçen bir insanlığın insanlıkla alakası kalmadı. Bitti. Sor sen bu cemiyetinin içerisinde, bu yaşadığın cemaatin arasında itibar neyedir sor. Her yerde itibarlı sayılan kimlerdir? Fazilet erbabı mı yoksa paralı adamlar mı? Kimlerin hatırı görülüyor? Kimlere hürmet ediliyor? Kimlerin işi yürüyor? Bak bakayım bütün dünyada ve olduğumuz cemaatta da böyledir. Bu insanlığın alakası yoktur. İnsanların kıymetini cebindeki parasıyla, bankadaki parasıyla ölçen bir insanlık olmaktan geçmiştir. İstersen kabul et, ister etme. Hakikat bundan ibarettir. Ya, işte onun için ey mümin, dünyaya zebun olma. Allah seni kulluğuyla şereflendirdi. Bak, netice itibariyle kıyamet yaklaşıyor. Estaizu billah, innehum yaravnehu ba'iden ve nerahu gariba. Onlar kıyameti uzak görüyor diyor Cenab-ı Allah. Biz yakın görüyoruz. Estaizu billah ve kad caet eşratuha. Alametleri geldi diyor Cenab-ı Allah. 1400 seneden evvel haber veriyor. Alametleri gelmiş diyor. Kıyametin Cenab-ı Hak nişanları belirdi diyor. Sen daha filozof kelamına inanırsın. Daha kaç milyon sene var. Kıyametten söz açan hoca da kalmadı şimdi. Bitti. Çıkıp da kürsüde kıyamet dersen kıyameti koparıyorlar. Yahu kıyametten söyler. Yahu cennet cehennemden söyler. Nereden söyleyeceğiz? Dışarıda dünyadan bıkmadınız. Daha camiye geldiğinizde size dünya söylerim. Ya darılıyorlar. Hele kıyamet yakındır dersen büsbütün
söyleyebilen de daha bakalım efendim kaç milyon sene var diyor. Kaç milyar sene var. Bu güneş söndüğü vakitte diyor. O vakit bizim dünyada donacak. Ona göre hayat bitecek diyor. Güneşin sönmesine ne kadar zaman var? Kaç milyar? Ya o kaç milyar sene olsa da sana ne? Sen bugünlük yarınlık adamsın. Yol kesiyorsun sen her nefeste. Yürüyorsun, yaklaşıyorsun. Evet, kıyamet yaklaşmıştır. Bu bir hakikattir. Ve aleyhissalatu vesselam Efendimiz kıyamet alametlerinin ilk başlangıcı olarak ahir zaman nebisi geldi, onunla beraber başladı. Ve vaktin sahibi de geleceğini haber verdi. Bugünlerin içinde yaşadığımız bütün ahvali beyan ettikten sonra bu garip müminlere bir sahip göndereceğini bildirdi Cenab-ı Allah. O vaktin sahibi gelecektir. Ve o zat geldiği vakitte bütün müminler Şam'da toplanacaktır. Çünkü onun akabinde Deccal da çıkacaktır. Ehlül İslam fıstatül müslimin yevme melhametül kubra bi ardın yukalu leha el-Guta fiha medinetun yukalu leha Dimeşk hayru menazilil müslimin diye hadisi şerifte bildiriyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Şam-ı Şerif'te Melhame-i Kubra'dan sonra Deccal'da zuhur ettiği, huruc ettiği vakitte Ehlül İslam oraya toplanır. Böyle yere kum atsan düşmez derler. O derecede kalabalık olacaktır. Şam ovası, arzı. Nasıl geçinirler ya Resulallah demiş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Sıddıkul Ekber. O zamandaki müminler, onların iaşeleri, geçinmeleri nasıl? O bize bir ilim olmak için bu suali sordu, cevabını ümmetler alıp dinlesin diye. Ya Ebu Bekir, o zamanda o vaktin sahibi tekbir ile geldiğinde o tekbirin bereketine böyle bir lokma yiyen kimse 40 gün bir kuzu yemiş gibi tok olacak diyor. Cenab-ı Hak melekuti kuvvet açlar o zamandaki ehl-i imana. Onun için sen filosof kelamına bakıp da yahu gelen bu 20. asrın sonunda 21. asır geldiğinde dünyanın nüfusu bu kadar milyar olacak, nasıl geçineceğiz diye telaşa düşme. Bütün dünya böyle baştan sona bir kelle olsa, insan deryası olsa, onları Cenab-ı Allah Celle ve Ala sapanın arkasına onları düşürtmeden zikr-ü tesbihiyle geçindirmeye ve rızıklandırmaya kadir ve muktedirdir. Bu makamda iman dersi verilir. Sohbetimiz imandır, inandırmaktır. İnanırsan hafif olursun. Yükten kurtulursun. Melekuta yükselirsin. İnanmadığında ağırsın. Bu yer ne zaman bu ağırlık benim üzerimden defolacak diyerekten bakar gözler seni. Allah'a sığındık. Ya Rabbi bize iman lütfeyle. Yakın lütfeyle. Amin amin. Bi hürmeti Habibikel Kerim ve bi hürmeti sirri suretil Fatiha. Bu kadarla iktifa edelim.